Deere 1804'te Rutland, Vermont'ta doğar. 4 yaşındayken babası denizde kaybolduktan sonra Deere yalnızca annesi tarafından büyütülür. Gençliğinde bir demirci olarak işçiliği ve yaratıcılığıyla beğeni toplar. 1836'da New England ekonomisi çöktüğünde diğer Vermontluları takip ederek Illinois'e gider ve burada Grand Litour'da bir demirci dükkanı açar. Kısa bir süre sonra Deere çiftçi müşterilerinden günün yaygın olarak kullanılan dökme demir pulluklarının Midwest kırlarının yapışkan topraklarında kötü performans gösterdiğini öğrenir. Yapışkan çayır toprağını dökme demir sabanlarından kazımak için çalışmalarını sık sık kesintiye uğratan kasaba halkı için yenilikçi bir çözüm aramaya başlar. Çok cilalı bir yüzeye sahip bir pulluğun tarlada hareket ederken yapışkan toprağa dökeceğine ikna olan Deere, kırık bir testere bıçağını çelik kullanarak yeniden şekillendirir ve kendi kendini temizleyen sabanı tasarlar. Gelin traktör dünyasına inovasyonlarıyla damga vuran Amerikalı şirket John Deere'in tarih öyküsüne birlikte göz atalım. Kendi kendini temizleyen bir pulluk ihtiyacı o kadar büyüktür ki, yüzlerce insanın genç demircinin yeni ürününü test ettiğini görmek için Grand Litour yakınlarındaki Lewis Crandall'ın çiftliğinde toplandığı söylenir. Ve 1837'de kendi kendini temizleyen çelik pulluğu geliştiren ve hala kendi adını taşıyan şirketi kuran bir demirci olur. Bu o günlerde devrim niteliğinde bir gelişmedir ve toprakta türünün ilk örneği olan bir başarı olur. Kısacası bir adamın çöpü, Deere'in çığır açan yeniliği olur. Böylece saban imalatının Deere'in yalnızca kimliği değil, aynı zamanda işi haline gelmesi çok uzun sürmez. 1838'de ürettiği pulluklardan 3 tanesini, 1839'da 10 tanesini, 1840 yılında ise 40 tanesini bölgenin çiftçilerine satmayı başarır. Leonard Andrews ile ortak olarak üretim hacmini genişleten Deere, 1846 yılında 1000 adet pulluk üretimini gerçekleştirir. 1848'de şirket büyüyen operasyonunu su, elektrik ve ulaşım avantajları nedeniyle güneybatıya, Mississippi Nehri'nin doğu kıyısındaki Moline, Illinois'ya taşır. Nehir, bir fabrikayı çalıştırmak için su gücünün yanı sıra ham madde getirmek ve sabanları pazara taşımak için nehir teknelerinin kullanılmasını sağlar. Zamanındaki demircilerin aksine, sipariş üzerine üretim yapmak yerine yeni ve popüler sabanlarını elinde stok ürünler bulundurarak seri üretmeye başlar. Bir süre sonra Deere'in şirketi yılda 2000 pulluk üretimine ulaşır. Hem sabanlarıyla hem de ilkleriyle ün kazandıkça iş patlaması yaşaması kaçınılmaz olur. John Deere, atlara dayanan ilk binilebilir pulluk olan Hawkeye Riding Cultivator dahil olmak üzere ekipman yelpazesini genişletmeye başlar ve bu uygulama ilk olarak 1863 yılında Iowa Eyalet Fuarı'nda tanıtılır. 1868'de Deere'in işletmesi Deere & Company adı altında birleştirilir. Moline'e gelişinden itibaren Deere, sivil faaliyetlere aktif olarak katılır ve 1873'te Moline'in ikinci belediye başkanı olur. Yeterince iyiden asla tatmin olmayacak biri olan John Deere, işini genişletmeye devam eder. 1886 yılında ilk buhar traktörleri rakip şirketler tarafından piyasaya sürülmeye başlanır. Bilindiği üzere binlerce yıl tarım ve çiftçilik, insan ve hayvan gücüyle işlenir. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde tarımın da seyri değişmiştir. Gelişen alet ve makineler yeni bir çağı başlatırken gıdayı tarladan sofraya getiren traktörler hayatı kolaylaştırmaya başlar. Zaman içerisinde traktörler sessiz ve yavaş şekilde gelişime ihtiyaç duyar ve gelişimin öncülerinden biri John Deere ise sadece bir demircidir. Bulduğu kırık bir çelik testere bıçağı onu ve dünya tarihini değiştirecektir. Ancak 1886'da vefat eder ve mirasçıları gelecek yüzyıl için şirkete liderlik etmeye devam ederler. John Deere'in oğlu Charles Deere, başlangıçta babasının şirketinin varisi olmamasına rağmen şirketteki etkisi yadsınamaz. Ağabeyi öldükten sonra Charles 16 yaşında işe alınır ve Deere & Company'nin temel yönetim görevleri 21 yaşında kendisine devredilir. Şirket başkanı olarak çalıştığı süre boyunca John Deere'in Kansas City'deki ilk şubesini kurmak için üst düzey bir satıcı olarak edindiği deneyimi kullanır ve önümüzdeki 46 yıl boyunca şirkete rehberlik edecektir. John Deere'in torunu William Butterworth ise 21 yıllık görev süresi boyunca birden fazla arenada rekabet edebilecek modern bir Deere & Company yaratacak bir yeniden yapılanma başlatır. 1912'de John Deere şirketi büyük bir zorlukla karşı karşıya kalır. Şirket, alet üretiminde son derece başarılı olmasına ve dünyanın bir numaralı pulluk üreticisi olarak yer almasına rağmen
ürün gamını tamamlayacak bir traktörden yoksundur. Deere'ın başlıca rakiplerinin tümü bayilerde traktör satış için teklifte bulunurlar. Bayiler de traktöre duyulan ihtiyacın Deere'ın Saban'ın işine devam etmesi için gerekli olduğunu düşünürler. Bunun nedeni o günlerde bir traktör ve Saban'ın tipik olarak birlikte satılmasıdır. Bu baskıya yenik düşen Deere Yönetim Kurulu, Mart 1912'de bir traktör geliştirmeyi kabul eder. 1914 yılında bir yönetim kurulu üyesi ve yenilikçi bir tamirci olan Joseph Dean devreye girer ve yönetim kurulunun bir traktör konsepti için ikna eder. Amaç, şirketi traktör tasarımında ön plana çıkarmaktır. Ford ve International Harvester, kitlesel traktörler üreterek ve fiyat savaşına girerek traktör pazarını inşa ederler. Ve Henry Ford, 1917'de ilk seri traktör olan Fordson'u piyasaya sürmesiyle 6 yıl boyunca Amerika pazarının %77'sine hakim olur. Dean ve mühendislik ekibi bu sırada en son teknolojiye dayalı 3 tekerlekli bir tasarım üzerine çalışır. Ve 19 Kasım 1917'de Deere Yönetim Kurulu bu traktörün üretip satılmasına karar verir. Bu sırada piyasaya sürülmesi sırasında genel ekonomik bir durgunluk yaşayan firma, sonuç olarak yalnızca traktörden 90 adet satabilir. Bu, şirket için bir hayal kırıklığı olur ve üretim rafa kaldırılır. John Deere şirketi bu süreçte sabreder ve sıkıntılı ekonomik dönemlerde değişen finansal ve sosyal zorlukların üstesinden başarıyla çıkabileceğini kanıtlar. Genişlemeye devam eden şirket, çözümü Mayıs 1918'de Waterloo benzinli motor şirketini Waterloo Boy traktör tasarımı ile birlikte satın alarak bulur. Ve bu hamleyle artık John Deere traktörünün temel taşları atılmış olur. Waterloo Boy basit, dayanıklı ve daha da önemlisi inşa edilmesi ucuz bir traktördür. Ve traktörü yaklaşık $700'a satışa sunulur. Deere ilk yılda 5634 traktör üretip satmasıyla kısa sürede bu alanda başarılı olduğunu kanıtlar. Üretilen bu traktör John Deere Waterloo Boy N olarak bilinir. Ancak Waterloo Boy, Henry Ford'un bir zamanlar $400'ın altında Waterloo Boy'dan çok daha düşük bir fiyata satılan montaj traktörü Fordson ile rekabet edemez. Böylece şirket bir traktör yenilenmesi için yapılanma başlatır. Artık 1920'ler, içten yanmalı motora sahip traktörlerin norm haline geldiği yıllardır. 1923'te Deere şirketi, bugüne kadar yapılmış en ünlü John Deere traktör modellerinden biri olan Model D'yi piyasaya sürer. Sonraki 29 yıl boyunca Deere bayileri 161.000'den fazla Model D satacaktır. Bu aynı zamanda şirketin pazarda tutulmasını sağlar ve bir traktör kültürüne de ilham verir. 1927 yılında geliştirilmesi tamamen John Deere'e ait olan bir biçer döver tanıtımı yapılır. 1928'de Model D'ye ek olarak biçme makinelerine veya biçer döverleri sürmek için bir güç kaldırma sistemi içeren Model GP piyasaya sürülür. 1934'te yenilikçi tek parça şanzımana sahip 23 beygir gücündeki ünlü Model A traktörü piyasaya sürülür. Bu model ile önceki mekanik kaldırma sistemi hidrolik bir tasarımla değiştirilir. Model A, tek parça şanzıman kasasına sahip bir modeldir ve sektörde bir ilk olmayı başarır. Takip eden yıllarda Model A'nın varyasyonları olan AO meyve bahçesi, AN dar ön aks ve AW geniş ön uç gibi bir dizi çeşit modellerin üretimleri yapılır. Bir sonraki yıl A modelinin daha küçük bir versiyonu olan 14 beygir gücündeki küçük çiftçiler için üretilen Model B tanıtılır. 1937'de Deere & Company mühendisleri güvenli ve verimli bir mekanizma kurmayı bilseler de ihtiyaç duyulan asıl meselenin bu nitelikleri yansıtan bir görünüm olduğunu düşünürler. Tasarım konusu tartışmaya açılınca farklı modelleri bütüncül bir bakışla ele alan endüstriyel tasarımcı Henry Dreyfuss ile iletişime geçilir. 1937 sonbaharında Dreyfuss'tan traktörleri yeniden tasarlanmasını istemek için Elmer McCormick adında bir Deere traktör mühendisi New York'a gönderilir. Kasım 1937'de Dreyfuss'un Deere'ın ekibine Model B traktörün ahşap bir modelini sunmasıyla başlayan serüven uzun süre devam eder. 1937'de ise kamu hizmeti pazarını genişletebilmek için kıvrak Model L'nin üretimi gerçekleştirilir. Deere mühendisleri 2 silindirli tasarımları yenilemeye devam eder. 1938'de G modeli, ardından 1939 yılında H modelleri üretilir.
Daha sonra şirket yönetimine geçen Deere'in diğer torunu Charles Deere Weeman'ın kızı Patricia ile evlenen William Hewitt, Deere ailesinin şirketi yöneten son üyesi olur. Hewitt, Kaliforniya'da bölge müdürü olarak işe başlar ancak 2 yıl içinde Deere & Company direktörü olur. 1947'de John Deere, Dubuque Works fabrikası kapılarını açar. Model M traktörü tanıtılır ve daha sonra bu model bir buldozere dönüşür. Böylece şirket inşaat ve ormancılık ekipmanları üretme işine de giriş yapmış olur. 1949 yılında dizel motorlu ve fabrika kabinli Model R dizel tanıtımı yapılır. Şirket 1950'lerde çalışma sırasında çok belirgin bir ses çıkaran 2 silindirli Johnny Popper serisini ve dizel traktörleri içeren bir dizi dikkat çekici modelin üretimini gerçekleştirir. Artık şirket traktör üretim hattını 1952'den itibaren başlayarak numaralı seriler ile isimlendirir. 40, 50, 60, 70 ve 80 modelleri buna örnek verilebilir. Bu serilerdeki traktörlerde geliştirilmiş şanzıman ve motor, hidrolik direksiyon, 3 nokta askı sistemi ve bağımsız PTO bulunur. Ayrıca firma 2. Dünya Savaşı yıllarında Des Moines mühimmat fabrikasını açarak Amerika'nın askeri mühimmat ihtiyacının bir kısmını karşılar. Bu gelişmelerden sonra Deere 1955 yılında Mannheim, Almanya'daki bir traktör şirketinin hissesini ve 1956'da Monterrey, Meksika'da bir arazi satın alarak büyümesini sürdürür. Bu büyümeyi 4 ve 6 silindirli traktör hatları ve Molin'deki şirket merkezinin inşası takip eder. 1956'da ayrıca Deere 20 serisi piyasaya sürülür ve sadece 2 yıl sonra bu hat 30 serisine yükseltilir. 1957'de 14T balya makinesinin tanıtımı yapılır. Bu model genel üretkenliği ve kullanım kolaylığı arttıran sicimli balyalar üretir. John Deere traktörlerinin tamamen yenilenmiş bir yeni nesili 1960 yılında piyasaya sürülür. Dreyfus'un yeni nesil tasarım anlayışı, konfor baz alınarak yeni bir tasarım geliştirmektir ve çalışmalarının felsefesini insan faktörleri olarak adlandırdığı antropometrik çalışmaları ile gerçekleştirir. Bu tasarım, sarsıntıyı emmek için kauçuk dolgu, burulma yayları ve bir amortisör içerir. Çiftçilerin daha duyarlı ve güçlü motorlu traktör talepleri, 2 silindir kullanan Deere'de değişime neden olur. Çözüm ise 4 silindirli, daha modern traktörler üretmektir. Şirket 1960 yılında 4x4 sistemli 80010 ve 80020 modellerinin üretimini gerçekleştirir. Yeni nesil traktörler ileri mühendislik çalışmaları sonucunda ortaya çıkar. Yüksek beygir gücü ve ağırlık oranlarına sahip bir traktör serisi yaratmaya çalışan Deere, 1961'de 1010, 2010 modellerini ve ayrıca hidrolik performansı büyük ölçüde arttırılmış 3010 ve 4010'u piyasaya sürmeye başarır. 1963 yılında ilk bahçe traktörü Model 110 piyasaya sürülür. 1969 yılında ise turbo şarjlı ilk traktör olan Model 4520 tanıtılır. 1982 yılında Power Shift şanzımanın isteğe bağlı olduğu 4050, 4250, 4450 ve 4650 modelleri ile Power Shift şanzımanın standart olduğu 4850 modeli üretilir. 1985 yılına gelindiğinde şirket ön hidrolik askı sistemini 3640 modeliyle piyasaya sunar. 1992'de başlangıçta çevre düzenlemesi gibi hafif işler için üretilmiş olan Gator TH tanıtılır. Gator bugün keyif aldığımız XUV'lerin önünü açmaya yardımcı olur. 1994 yılında 8000 serisi traktörler piyasaya sunulur ve kontrol, görüş, manevra kabiliyeti ve güçte yeni standartlar belirlenir. 8000 serisi traktörler aynı zamanda lastik paletlerle donatılmış ilk traktörlerdir. 1996'da ise hareket halindeyken yuvarlak pamuk modülleri üreten türünün ilk örneği olan 7760 Cotton Picker'ın tanıtımı yapılır. 2000 yılında ilk paletli traktör serilerine otomatik vites değiştiren şanzıman özelliği eklenerek Model 8010 serisi traktörlerin üretimi gerçekleştirilir. Aynı yıl çekiş gücünü ve konfor artıran TLS sisteminin tanıtımı yapılır ve 6910 model traktörlerde kullanılmaya başlanır.
2002'de ön aks süspansiyonlu ilk traktörler olan 6020 ve 8000 serisi piyasada yerlerini alır. 2003 yılında ise IVT yani sınırsız değişken şanzıman sunan ilk model olan 7020 serisi tanıtılır. 2004 yılında 500 beygir gücündeki 9620 model traktörlerin üretimi gerçekleştirilir. 2008 yılında firma yeni isimlendirme sistemine geçiş yapar. Yeni sisteme göre model numarasının ilk rakamı traktör sınıfını, son 3 basamağı ise motor gücünü temsil etmektedir. Model sonlarında bulunan bazı harflerin anlamları ise R en donanımlı, M orta donanımlı, E veya D düşük donanımlı traktörleri ifade etmektedir. 2009 yılında firma 8R serisi traktörleri ile yakıt verimliliğinde rekor kırar. 2012 yılında tanıtılan 6R modeli ile performans ve manevra kabiliyeti sayesinde büyük ilgi görmeye başarır. 2017 yılında firma 6R serileri ile birlikte Command Pro Joystick özelliğini tanıtır. Bunun yanı sıra firma forkliftler, buldozerler ve endüstriyel traktörler gibi endüstriyel, inşaat ve ormancılık ekipmanları alanında üretim yapmaktadır. Şirket günümüzde tarım makineleri konusunda dünya çapında 21 ülkede 89 fabrika ile üretim yapmaya devam eder. John Deere traktörlerin tarihçesindeki önemli anlardan biri, 1971'de ürettiği kar motosikletleri için "Nothing runs like a deer" yani hiçbir şey geyik gibi koşmaz sloganı geliştirildiğinde gelir. Ve bu slogan kısa sürede şirketin genel sloganı halini alır. Ürünlerde kullanılan geyikli logo bu slogan üzerine ortaya çıkar ve bununla amaçlanan yapılan ürünlerin tasarım olarak kopyalanmasını engellemektir. Böylece Deere & Company 20. yüzyılın sonlarında en büyük Amerikan tarım ekipmanı üreticisi olur. Ülkemize baktığımızda ilk John Deere traktörleri Nisan 2019'dan itibaren İzmir'deki fabrikanın montaj hattından inmeye başlar. 1970'li yıllarda Çukurova grubu ile beraber traktör üretilmiş ancak 1980'li yıllarda üretim bitirilmiştir. 1999-2001 yılları arasında ise HEMA Endüstri ile kısa süreli bir imalat olmuştur. Üretimin olmadığı zamanlarda da John Deere traktörlerinin ithalatı sağlanmıştır. Ayrıca John Deere logosu, Fortune 500 şirketleri arasında en uzun süre kullanılmış kurum logosu olur. Böylece dünyanın en eski traktör ve tarım makineleri imalatçılarından olan ve içimde en iyisi olmayan bir ürüne asla ismimi yazmayacağım sözünü ilke edinen John Deere'in tarihine göz atmış olduk.